Henüz gökler yoktu, yeryüzü yoktu. İnsanlık, krallıklar, savaşlar, hiçbir şey var değildi. Sadece iki kadim varlık vardı. Tuzlu suyun kaotik tanrıçası Tiamat ve tatlı suyun efendisi Apsu. Ve Mezopotamya'nın binlerce yıl önce kil tabletleri kazdığı bu hikaye bugün hala dünyanın en eski yaratılış anlatılarından biri olarak kabul ediliyor. Bu videoda Babil'in kutsal metni Enuma Elish'i baştan sona işleyeceğiz. Tanrıların doğuşuna, ilk kozmik savaşa ve insanın neden yaratıldığına birlikte tanıklık edeceğiz. İçeriklerin devamı ve kanalın büyümesine destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Enuma Elish, Babillilerin baş tanrısı olan Marduk'u yüceltmek için Amori ve eski Sümer Akkad kavram ve metinlerinden yararlanarak yazdıkları dini bir metin, bir efsanedir. Ünlü kral, yasa koyucu Hammurabi'nin de mensubu olduğu Babil'in Amori hanedanının fırtına tanrısı Baal'ın da etkisiyle Babil'in baş tanrısının bir adı da Bel olmuştur. Kuzey Sami dillerinde Lord, Efendi, Sahip, Rab anlamına gelir ve bu tanrının diğer adı da Marduk'tur. Babil yazıtlarında Marduk'un baş tanrı olduğu ve evreni yönettiği vurgulanır. Babil'de Tanrı Marduk'a ait en önemli tapınak Esagil'di. Babil geleneğinde Esagil, Mezopotamya'nın ilk zamanlarından beri vardı. Hammurabi'nin genişlettiği Babil topraklarının siyasi gücü yayıldıkça çivi yazısı kültürü ve Marduk teolojisi de Mezopotamya'da yaygınlaştı. Babil'de Nisan ayının 1'inden 11'ine dek süren yeni yıl törenlerinin 4. gününün sonunda Tanrı Marduk heykelinin huzurunda Enuma Elish baş rahip tarafından terennüm edilirdi. Yani ilahi okur gibi okunurdu. Enuma Elish 7 bölüme ayrılır. Her bir bölüme tablet adı verilir. Her bir tablet adını ilk dizeden alır. İlahi şeklinde söylenebilmesi için metinde sıkça tekrar kullanılır. Bu da metne estetik açıdan ahenk katardı. Birinci tablet evrenin yaratılışını anlatmakla başlar. Bu özelliğinden dolayı uzmanlar esere Babil Yaratılış Destanı adını da vermiştir. Şimdi ilk tablete geçelim. Henüz yukarının adı gökyüzü değilken, aşağıya yeryüzü denmezken Apsu vardı. O, tanrıların en yücesi babasıydı ve onların hepsini doğuran tanrıça Tiamat vardı. Öncelikle şunu belirtelim, Apsu, Mezopotamya mitolojisinde tatlı suya verilen isimdir. Göller, pınarlar, nehirler, kuyular ve diğer tatlı su kaynaklarının kaynağı Apsu'dur. Yer altından akan ilkel deniz. Aynı zamanda Enki'nin tapınağının adıdır. Babil ve Asur tapınak avlularında bulunan belirli kutsal su depolarına da Apsu denirdi. Bazılarına göre ise Hristiyan kiliselerindeki vaftiz pınarlarının öncüsüdür. Tiamat ise tuzlu suyu temsil eder. Kaosun sembolüdür. O ve Apsu kozmik uçurumu ilkel sularla doldurdu. Tiamat her şeyi şekillendiren Ummu Hubur'dur. İlkel kaosun canavarca betimlenmesi olarak da kabul edilir. Bazı kaynaklar onu bir deniz yılanı veya ejderha olarak tasvir eder. Tanrıların hiçbiri ortada yoktu. Esamileri dahi okunmuyordu. Kamıştan evler kurulmamış, tapınaklar yapılmamıştı. Otlaklar yoktu, sazlıklar yoktu. Kaderleri yazılmamış, yazgıları belirlenmemişti. İşte o zamanlarda birbirine aşık bu iki kozmik varlık, Apsu ve Tiamat, sularını birbirlerine karıştırdılar. Kutsal evlilik gerçekleşmişti ve suların içinde, onların bağrında tanrılar yaratıldı. Tanrı Lahmu ve Tanrıça Lahamu var oldular. Onlar adlarıyla çağrıldı. Henüz büyüyüp boy atmamışlardı ki Anşar'la Kişar yaratıldılar ve onlardan daha üstün oldular. Lahmu denizin koruyucusudur. Kırmızı bir giysi giyen ve genellikle başında 6 bukle bulunan sakallı bir adam olarak tasvir edilirdi. Lahamu ise onun dişil karşılığıdır. Saçı 6 bukleli, kırmızı kuşak takan bir kadın olarak tasvir edilir. Anşar ise bütün cennet anlamına gelir. Göğü temsil eder. Gökyüzünün tamamlayıcısıdır. Kişar ise bütün dünya anlamına gelir. Anşar'ın bir karşılığı olarak yeryüzünün tamamlayıcısıdır. Günü güne, yılı yıla eklediler. Onca zaman geçti ve oğulları Anu var oldu.
Anshar oğlu Anu'yu kendisiyle eşit kıldı. Tanrı Anu, gökyüzünün, cennetin tanrısı, takım yıldızların efendisi, tanrıların kralı olarak adlandırılır ve göksel katmanların en üstünde oturur. Suç işleyenleri yargılayacak güce sahip olduğuna ve kötülükleri yok etmek için asker olarak yıldızlar yarattığına inanılırdı. Anunnaki'nin yani tanrıların babasıdır. Anu da kendi suretinde Nodimud'u yani Enki'yi yarattı. Enki babasından ve dedesinden üstündü, zekiydi, bilgili ve çok güçlüydü. Dedesi Anshar'dan da güçlüydü. Tanrı kardeşleri arasında bir benzeri yoktu. Enki, su, zeka ve yaratmanın tanrısıdır. Ea olarak da anılır. Kutsal güçlerin koruyucusudur. Anu, tanrıça Ki ve Enlil'le birlikte 4 yaratıcı tanrıdan biridir. Zamanla en güçlü tanrı Enlil olmasına karşın icra edici her zaman Enki'dir. İnsanı yaratan, tohumların yeşermesini, hayvanların üremesini sağlayan, en güçlü büyüleri yapan tanrı Enki'dir. Enki'nin resimlerinde keçi ve balık sıklıkla kullanılmıştır. Balık figürü zaman içinde su ya da nehre dönüşmüştür. Bu yüzden nehirli tanrı da denilir. Adının tam anlamı belirsizdir. Ortak çevirilerde toprağın, yeryüzünün efendisi olarak geçmektedir. Tanrı kardeşler bir araya geldiler. Tiamat'ın canını sıktılar. Hakaretleri, dalaşmaları çoktu. Tiamat'ın midesini bulandırdılar. Şamatalarıyla Anduruna'da huzuru bozdular. Anduruna, tanrıların yaşadığı cennete verilen isimdir. Apsu bu bağırış çağrışları engelleyemedi. Tiamat da bu durum karşısında sessiz kaldı. O zaman büyük tanrıları yaratan, onların tohumlarını eken Apsu, veziri Mummu'yu huzuruna çağırıp şöyle dedi: "Ey Mummu, gönlümü hoş tutan vezir, gel Tiamat'a gidelim." Mummu, Apsu ve Tiamat'ın veziri ve oğludur. Uyanan, uyanmış olan anlamına da gelir. Tatlı ve tuzlu sudan yükselip üzerinde dalgalanan buğuyu sisi temsil eder. Sislerin tanrısıdır. Kaosun rahmidir. Gidip Tiamat'ın huzurunda oturdular ve tanrı oğullarının yapıp ettiklerini konuştular. Apsu konuşmaya başladı ve Tiamat'a yüksek sesle şöyle dedi: "Bana rahat verdikleri yok. Artık yaptıkları acı vermeye başladı. Gündüz dinlenemiyor, gece uyuyamıyorum. Onları yok edip son vereceğim yaptıklarına. Öyle ki sessizlik sağlansın da uyuyup dinlenebileyim." Tiamat bunları duyar duymaz çok kızdı ve kocasını azarladı. Bağırışları korkunçtu. Öfkeden delirmişti ama sonra öfkesi dindi. "Ne diye kendi yarattığımızı yok edelim? Yaptıkları huzurumuzu bozsa da onları güzellikle uyaralım." Mummu söze girdi. Apsu'ya tavsiyelerde bulundu. Vezir Mummu'nun tavsiyeleri kışkırtıcıydı. "Bu karmakarışık gidişata, bunların arsızlığına bir son ver baba. Ancak o zaman gündüzleri huzur bulur, geceleri rahat uyursun." Apsu bunları duyduğuna memnun oldu. Tanrı oğullarına karşı kötülük etmeyi düşünürken vezirinden gelen destek yüzünü aydınlattı. Mummu ona sarıldı, diz çöktü, elini eteğini öptü. Bu konuşmalar Tanrı oğullarının kulağına gitmişti. Telaşlandılar. Ne yapacaklarını bilemediler. Derin bir sessizlik çöktü. Telaşlı bir bekleyiş. Anlayışı sonsuz, becerikli ve bilgili, her şeyi kavrayan Enki, onların planlarının iç yüzünü gördü. Planlarının tüm sonuçlarını, tüm olasılıklarını tahmin ediyordu ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğini de. Herkes için büyülü bir çember yaptı. Tesirli büyülerini zekice hazırladı. Büyülerini ona okudu ve suları efsunladı. Uyku serpti Apsu'nun üstüne. Apsu da derin bir uykuya daldı. Vezir Mummu korkudan kala kalmıştı. Enki, Apsu'nun kemerini ve tacını çekip aldı. Onun görkemini ve yüceliğini kuşandı. Kutsal tacı kendi başına koydu. Böylece Apsu güçsüz kaldı ve Enki onu öldürdü. Sonra Mummu'yu Apsu'nun üzerinde yüzerken kıskıvrak yakaladı ve suların üzerinde bir ev yaptı. Mummu'yu da sıkıca bağladı, içeri tıkıp kapıyı üstüne kapattı. Düşmanlarını yendikten, zafer kazandıktan sonra Apsu'nun içinde kendine bir tapınak yaptı. Tapınağın adını da Apsu koydu ve kutsal odanın verdiği huzurla dinlendi. Bu evde eşi Ninhursag'la birlikte azamet ve ihtişam içinde yaşamaya başladılar. Ninhursag, Mezopotamya mitolojisinde ana tanrıça olarak bilinir. Aynı zamanda tanrıça Ki ile de ilişkilendirilir. Bir diğer adı Damkina ve Nin'dir. Genellikle Enlil'in kız kardeşi olarak gösterilir. Cennetin gerçek ve yüce hanımıdır.
Kaderlerin yazıldığı tapınak odasında, kutsal tasarı odasında zekilerin en zekisi, tanrıların en bilgesi Marduk doğdu. Marduk'a Babil'de tanrıların en yücesi olarak tapınılırdı. Büyük efendi, dünyanın ve cennetin efendisi olarak bilinirdi. Giysisi yıldızlarla süslüdür. Elinde bir asa vardır. Ayrıca yay, mızrak ve yıldırım taşır. Enki'ydi onu doğurtan. Doğuransa Anu'nun kızı Enlil'in kız kardeşi Ninhursag'tı. Tanrıçalar emzirdi onu. Bakıcı onu öyle bir büyüttü ki heybetli oldu. Vücudu zarifti. Gözleri ışıl ışıldı. Şimşekler çakardı bakışlarında. Doğuştan gürbüzdü, güçlüydü. Anu onu görünce sevindi, gülümsedi. Sevinçle doldu yüreği. Marduk'u mükemmel kıldı. Ona ilahi gücünü verdi. Tanrılar arasında çok yükseldi. Onları her bakımdan geçti. Anlaşılmaz bir ustalıkla düzenlenmişti uzuvları. İnsanın anlayacağı gibi değildi. İdrak edilemezdi. Bakılması bile zordu. 4 gözü, 4 kulağı vardı. Dudakları kımıldasa ağzından ateşler çıkardı. 4 kulağı da iriydi ve gözleri de. Her şeyi görür, her şeyi duyardı. Görünüşü hepsinden heybetliydi. Tanrılar arasında en ulu oydu. Kolları, ayakları uzundu. Üstün doğmuştu. Güneşin oğlu, tanrıların güneşi, 10 tanrının ışığıyla kaplanmıştı. Güçlüydü alabildiğine. Başının üstünde 10 tanrının halisi vardı. Tanrı onu 4 rüzgarı yaratıp estirdi. Rüzgarları Marduk'un emrine verdi. Toz toprak kaldırdı Marduk. Fırtına çıkardı. Suyu dalgalandırdı. Tiamat'ın huzurunu bozdu. Tiamat gece gündüz telaş içindeydi. Tanrılar da rahat edemiyorlardı. Rüzgarlar onlara çarpıyordu. İçlerinden ona kötülük etmek geçiyordu. Anneleri Tiamat'a gittiler ve dediler ki, Apsu'nun canına kıyıldığında onun yanında olmadın, sustun kaldın. 4 korkunç rüzgar yaratıldı. Senin mideni bulandırdı. Bizim uykumuzu kaçırdı. Huzurumuzu bozdu. Demek ki gönlünde Apsu'ya dair bir sevgi yokmuş. Bağlanarak öldürülen Mummu da umurunda değilmiş. Şimdi ise tek başına kaldın. Bundan sonra hep huzursuz olacaksın. Ya biz peki? Bizi de mi sevmiyorsun? Bir şey yapacak gücümüz kalmadı. Uykusuzluktan gözlerimizin feri söndü. Çıkar boynumuzdan bu ağır boyunduruğu da huzura erelim. Savaş aç, intikamını al, her şeyi yok et. Tiamat sakince dinledi. Sözler hoşuna gitti. Pekala, dediklerinizi bugün yapalım. Fırtına koparalım, savaşalım. Böylece gece gündüz durmadan, dinlenmeden plan yaptılar. Öfkeliydiler. Öfkeden kuduruyorlardı. Gözleri dönmüştü. Savaş meclisi kuruldu. Tiamat karşı konulamaz bir silah getirdi. Ejderhalar doğurdu. Ejderhaların dişleri keskindi. Kimse onlardan kurtulamazdı. İçlerinde kan yerine zehir dolaşıyordu. Onları korkutucu ışıklarla sardı. Halelerle kuşattı, giydirdi. Korku salıcı görkemle taçlandırdı onları. Eş kıldı tanrılara. Tiamat dedi ki, onları kim görse korkudan bayılacak, yerlerinden kalkamayacak, güçten düşecekler. Boynuzlu yılanı, yılan ejderi, tüylü canavarı yarattı. Aslan başlı adamları, vahşi köpekleri ve akrep adamları yarattı. Vahşi fırtına cinlerini, balık adamları ve büyük boğayı yarattı. Hepsinin güçlü, karşı konulmaz silahları vardı. Savaşmaktan çekinmezlerdi. Tiamat'ın buyrukları öyle üstündü ki ona karşı gelemezlerdi. Bunlar gibi toplam 11 tür canavar var etti yoktan. Tanrı oğullarından Kingu'yu yüceltti. Onu aralarındaki en güçlü tanrı ilan etti. Başkomutanlığı ona emanet etti. Onu tahta geçirdi ve divanda şöyle konuştu. Ben senin için bir büyü yaptım. Tanrılar arasında yücelttim seni. Tanrılar üzerindeki bütün egemenliği ellerine verdim. En yüce sensin. Ey benim biricik eşim. Senin sözlerin Anunnakilerin sözlerinden, tüm tanrılardan üstün olacak. Ona kaderler tabletini verdi ve kucağına koydu. Sonra boynuna astı, göğsüne zırh yaptı. Bu ona çok büyük bir kuvvet kazandırmıştı. Kimse sözlerini saptıramayacak, sen ne dersen o olacak, dedi Tiamat. Şimdi Kingu yüceltilmişti. Tanrıların babası Anu gibi oldu. Kingu, tanrıların huzurunda kaderleri belirledi. Ağızlarınızdan ateş saçacaksınız. Tesirli zehriniz güçlüyü gücünden edecek. Tiamat yarattıklarını topladı. Çocuklarını tanrılara karşı savaşmaya hazırladı. Enki bu haberi aldığında beti benzi attı. Sesi soluğu kesildi. Olduğu yerde öylece kaldı. Düşünüp taşındı. Öfkesi geçince atası Anshar'ın huzuruna çıktı. Tiamat'ın planladığı her şeyi bir bir anlattı. Yüce babam,
Yaratanımız Tiamat bizden nefret ediyor. Bir meclis kurdu ve öfkeyle çığlık atıyor. Bütün tanrılar onun yanında. Senin yarattıkların bile onun tarafına geçti. Onun etrafında toplandılar. Gece gündüz durup dinlenmeden planlar yapıyorlar. Gözleri dönmüş, kudurmuşlar. Tiamat ejderhalar yaratmıştı. Akrep adamlar, cinler ve daha birçok korkunç yaratığı. Hepsini de tanrılara eş kılmıştı. Tanrı oğullarından Kingu'yu yüceltmişti. Tanrılar üzerindeki bütün egemenliği ona bahşetmiş ve ona kaderler tabletini vermişti. Kaderler tableti, yaratıcı gücü olan tablettir. Tableti elinde tutan Tanrı'nın yüksek sesle emrettiği her şeyi gerçek kılar. Bu tabletle evrenin yaratıldığına ve bütün canlıların kaderinin belirlendiğine inanılırdı. Anşar tüm bu olanları duyduğunda huzuru kaçtı. 10 kere eyvah diye bağırdı. Dudağını ısırdı. Kalbi sıkıştı. Midesi bulandı. Enki'ye dönüp bağıracak oldu ama sesi de kısılmıştı. Dedi ki, ey savaşı kışkırtan oğlum, her şeyin sorumlusu sensin. Gidip Apsu'yu öldürdün, Tiamat'ı kudurttun. Şimdi ona kim meydan okuyabilecek? Söyle bana akıl veren bilge prens Enki, tanrıların en bilgesi Nudimmud. Nudimmud, Enki'nin sıfatlarından biridir. Sümer dilinde insanlığın babası anlamına gelir. Enki, Anşar'a nazikçe dedi ki, ey babam, ey derin, erişilmez olan, kaderleri sen tayin edersin. Yaratmak da yok etmek de senin elinde. Kalbini ferah tut. Apsu'yu öldürmüş olmam bize yarar sağladı. Ama kim bilirdi böyle olacağını. Fakat onu öldürmeseydim ne olurdu bir düşün. Duydukları Anşar'ı memnun etti. İçi ferahladı ve Enki'ye dedi ki, ey oğul, bir tanrıya yaraşır davrandın. Apsu'ya karşı konulmaz, hiddetli darbeni vurdun. Şimdi de Tiamat'a git ve onun saldırısını durdur. Öfkesi ne kadar güçlü olursa olsun büyülerinle bastır. Enki Anşar'ın sözlerini dinledi. Tiamat'a gitmek için yola koyuldu. Oraya vardığında Tiamat'ın planlarını öğrenince olduğu yere çöktü, suspus oldu. Korkudan geri döndü. Yüce Anşar'ın huzuruna çıkıp yalvarıp yakararak ona dedi ki, ey babam, Tiamat'ın yaptıkları benim gücümü aşıyor. Planlarını öğrendim. Büyülerim ona yeterince tesir etmiyor. Çok korkunç, çok büyük bir gücü var. Etrafındakilerle birlikte erişilmez bir güce sahip. Kimse ona karşı gelemez. Çığlıkları gitgide yükseliyor. Hiç dinmiyor. Çığlıklarından korktum, kaçtım. Ey babam, vazgeçmeyin. Onun karşısına çıkabilecek birini gönderin. O bizi ele geçirmeden önce ordularını yok edin. Planlarını bozun. Anşar öfkeyle bağırdı. Oğlu Anu'ya dedi ki, ey sadık oğul, ey yiğit Kasusu. Kasusu, Tanrı Anu'nun sıfatlarından biridir. Ona özgün bir silahın adıdır. Yaratılan ilk kılıç olduğu da söylenir. Ey oğlum, güçlüsün, sana kimse karşı koyamaz. Derhal git ve Tiamat'ın karşısına çık. Onu yatıştır, kalbini ferahlat. Eğer senin sözünü dinlemezse yalvarıp yakar. Anu babası Anşar'ın sözlerini dinledi. Tiamat'a gitmek için yola koyuldu. Oraya vardığında Tiamat'ın planlarını öğrenince olduğu yere çöktü, suspus oldu. Korkudan geri döndü. Yüce Anşar'ın huzuruna çıkıp yalvarıp yakararak ona dedi ki, ey babam, Tiamat'ın gücü benim gücümü aşıyor. Çok korkunç, çok büyük bir gücü var. Karşısına çıkamadım. Çığlıklarından korktum, kaçtım. Ey babam, vazgeçmeyin. Onun karşısına çıkabilecek birini gönderin. O bizi ele geçirmeden önce ordularını yok edin. Planlarını bozun. Anşar korkudan büzüldü kaldı. İgigiler ve Anunnaki toplanmıştı. İgigiler, Mezopotamya mitolojisinde cennet ruhlarıdır. Efsaneye göre İgigiler, insanlar yaratılana kadar tanrıların hizmetkarıydılar. Daha sonra isyan etmişler ve Anunnaki yani Tanrılar Meclisi işleri yürütecek insanları yaratmaya karar vermişler. Ayrıca İgigiler, cin ya da iblis olarak da bilinirler. İgigiler ve bütün Anunnaki toplanmış, suspus olmuş oturuyorlardı. Hiçbir tanrı emre uyup Tiamat'a gitmek istemiyordu. Kimsenin buna cesareti yoktu. Ve Ulu Anşar, büyük tanrıların babası öfkelendi. Kimseyi huzuruna çağırmadı. Enki, kudretli oğlu, savaşa korkusuzca giden yiğit oğlu Marduk'u gizli odasına çağırdı. Ona cesaret verdi. Ey oğlum, babanı dinle. Gurur duyduğum oğlum. Şimdi git Anşar'ın yanına var. Cesaretini göster. Onunla konuşurken dimdik dur. Bakışlarınla onu yatıştır.
Babasının sözleri Marduk'a cesaret verdi. Anşar'ın huzuruna çıktı. Anşar onu gördüğüne çok sevinmişti. Onu öptü ve korkusu uçup gitti. Marduk dedi ki, "Ey Anşar, ey babam, korkunuzu def edin, susmayın, emredin, söyleyin, ben gider istediklerinizi yaparım. Kim size savaş açmaya kalkıştı? Tiamat denilen o dişi varlık mı saldıracak size? Ey babam, ey ulu yaratan, sevinin, mutlu olun. En yakın zamanda Tiamat'ı ayaklarınızın altına alacaksınız." Anşar dedi ki, "Gel ey bilge oğlum, kutsal gücünle Tiamat'ın hakkından gel. Göklere çık, fırtınalarınla git Tiamat'a, yenilmez kudretinle onu mahvet." Anşar'ın sözleri Marduk'a cesaret verdi ve dedi ki, "Ey tanrıların en kudretlisi, eğer Tiamat'ın hakkından gelip sizi kurtaracaksam bir meclis kurun ve bana şanlı bir kader tayin edin. Artık sizin değil, benim sarf ettiğim sözler kader olsun. Ben ne yaparsam kimse değiştiremesin. Ağzımdan çıkan hiçbir söz silinmesin." Anşar konuştu ve vezirine dedi ki, "Beni mutlu eden vezirim, İlk tanrılar Lahmu ve Lahamu'ya göndereceğim seni. Senin hitabetin güçlüdür. Söyle onlara huzuruma gelsinler, şenliğe katılsınlar, sohbet edip yiyip içsinler. Onlara şöyle de, beni oğlunuz Anşar gönderdi. Sözlerini size iletmemi istedi ve dedi ki, Tiamat bizden nefret ediyor. Bir ordu kurdu. Bütün tanrılar onun yanında. Gözleri dönmüşçesine planlar yapıyorlar. Kingu'yu da oğlum Anu gibi yüceltti. Onu en güçlü tanrı ilan etti. Kaderler tabletini de ona verdi. Enki ve Anu Tiamat'a karşı gelemediler. Marduk, tanrıların bilgesi, öne çıktı. Tiamat'ın karşısına çıkmaya gönüllü oldu ve dedi ki, eğer Tiamat'ın hakkından gelip sizi kurtaracaksam bir meclis kurun ve bana şanlı bir kader tayin edin. Artık sizin değil, benim sarf ettiğim sözler kader olsun. Ben ne yaparsam kimse değiştiremesin." Anşar'ın sözleri Lahmu ve Lahamu'ya iletildi. Endişeyle tüm olanları dinlediler. Korkuya kapıldılar. İgigilerin hepsi eyvah diye ağlaşmaya başladılar. "Biz ne suç işledik ki Tiamat bunları yapıyor?" dediler ve çekilip gittiler. Kaderleri tayin eden büyük tanrılar Anşar'ın huzuruna geldiler. Mecliste kucaklaştılar. Oturup sohbet ettiler. Yiyip içtiler ve sonra Marduk'un kaderini tayin ettiler. Marduk'a gösterişli bir taht yaptılar. Marduk babalarının huzuruna geldi ve tanrılar ona şöyle dedi: "Büyük tanrılar arasında en yüce olan sensin. Eşsiz bir kaderin olacak. Senin buyruklarından üstün bir söz olmayacak. Ey Marduk, şu andan itibaren emirlerin değiştirilmeyecek. Yüceltmek de aşağılamak da senin elinde. Sözüne güvenilir ve buyruğuna karşı gelinemez. Hiçbir tanrı senin çizdiğin sınırı aşamaz. Tapınaktaki odalar senin kutsal mülkün. Sana evrendeki her şey üzerinde egemenlik verdik. Tahtına otur ve sözün yüceltilsin. Silahların hedefi tutsun, düşmanı vursun. Ey Marduk, sana inananların yaşamını bağışla ve içinde kötülük olan Tanrı'yı yok et." Tanrılar birlikte bir yıldız kümesi yarattılar ve oğulları Marduk'a seslendiler. "Ey Marduk, senin kaderin bütün tanrılardan üstündür. Emrinle yok et ve emrinle yarat. İkinci emrinle de bir yıldız kümesi var olsun." Marduk emretti ve yıldız kümesi yok oldu. Bir kez daha emretti ve yıldız kümesi var oldu. Baba tanrılar Marduk'u emir verirken görünce neşelendiler ve onu kutladılar. "Marduk efendidir," dediler. Ona hükümdarlık asasını verdiler ve karşı konulamaz bir silah bahşettiler. Tanrılar dedi ki, "Ey Marduk, git ve Tiamat'ın boğazını kes." Onu zafere selametle uğurladılar. Marduk bir yay ve silah yaptı. Bir ok çıkardı. Yayın ipini gerdi ve göğün silahını sağ elinde tuttu. Yay ve ok kılıfı üstünde asılıydı. Elinde bir yıldırım taşıyordu. Vücudunu alevler sardı. Yanına bir de ağ aldı, Tiamat'ın uzuvlarını taşımak için. Yok edici bir rüzgar ve bir toz fırtınası yarattı. 4 kanatlı rüzgar, 7 kanatlı rüzgar, yağmurlu şimşekli rüzgar ve durdurulamaz fırtınayı yarattı. Yarattığı 7 rüzgarı saldı, seller yarattı. Karşı konulamaz gökte uçan korkunç fırtına arabasını sürdü. 4 canavar çekiyordu arabasını. Atları Sagishu, Lapadu, Rahishu ve Mupparshu'ydu. Yani ecel, yok edici, tufan ve kanatlı. Çeneleri güçlü, dişleri zehirliydi. Yorulmak nedir bilmez ezip geçerlerdi.
Marduk savaşın dehşetine hazırdı. Korkunç zırhını giymişti. Dehşetli bir ışık kaplıyordu başını. Yüzünü Tiamat'a çevirdi. Dilinde bir büyünün sözleri vardı. Tanrılar onun etrafında döndüler. Babaları onun etrafında döndü. Marduk yaklaştı. Tiamat'ın kutsadığı, Tanrı Anu'ya eş kıldığı Kingu'nun tuzaklarını fark etti. Tüm o canavarları gördü ve cesaretini yitirdi. Aklı dağılmıştı. Eli ayağı tutuldu ve tanrılar, onun yanında olanlar onun bu halini gördüklerinde korkup kaldılar. Tiamat başını çevirip bakmadı bile. Büyüsünü yaptı. Ağzından hakaretler dökülüyordu. Marduk dedi. Tanrılar senin yanına dizilmişler. Onları etrafına toplamışsın. Marduk büyük silahını, fırtına selini havaya kaldırdı ve Tiamat'ın üzerine yollarken şöyle dedi. Neden düşmanlık ediyorsun ve neden savaş istiyor, kavga çıkarıyorsun? Oğullar isyan ediyor, babalarına karşı geliyorlar ve onları yaratan sen. Merhamet etmekten kaçıyorsun. Kingu'yu yücelttin, onu Anu'ya eşdeğer kıldın, hata ettin. Tanrıların kralı Anşar'a, baba tanrılara kötülük ettin. Ordularını hazırla, silahlarını kuşan. Sen ve ben karşı karşıya geleceğiz, savaşacağız. Tiamat bunları duyunca deliye döndü. Öfkeyle bağırdı. O anda tepeden tırnağa her yere titriyordu. Durmadan büyü okuyordu. Tiamat ve Marduk nihayet karşı karşıya geldi. Çarpışmak üzere yaklaştılar. Marduk kötü rüzgarı onun üstüne saldı. Tiamat rüzgarı yutmak için ağzını açtı. Rüzgarı yok edeceğini sandı fakat beklemediği bir şey olmuştu. Rüzgar karnını öylesine doldurmuştu ki onu iyice genişletip açtı. Marduk da bir ok attı ve karnını deldi. Onun karnını yarıp içini doğradı. Onu yendi, öldürdü. Cesedini yerlere attı ve ayaklarıyla çiğnedi. Tiamat ölünce ordusu dağıldı ve ona destek olan tanrılar geri çekildiler. Canlarını kurtarmak için kaçmaya çalıştılar ama kuşatılmışlardı, kaçamıyorlardı. Marduk onları sıkıştırdı ve silahlarını parçaladı. Hepsi tutsak olmuştu ve korkunç güçlerle donatılmış, tanrılara eş kılınmış 11 yaratığın burunlarına halka geçirildi. Elleri kolları bağlandı. Aralarında en güçlü olan Kingu'yu bağladı, onu yok saydı, tanrı vasfını çiğnedi. Ona sanki ölüymüş gibi davranıldı. Elinden kaderler tabletini aldı, mühürledi ve bağrına bastı. Düşmanlarını yenmişti, düşmanları suspus olmuştu. Anşar, Marduk'un zaferini ilan etti. Tekrar Tiamat'ı öldürdüğü yere geri döndü. Onun vücudunun alt kısımlarına bastı. Topuzuyla kafasını parçaladı, damarlarını kesti. Tanrı babalar mutlu oldular, neşelendiler, hediyeler, adaklar getirdiler. Marduk dinlenirken Tiamat'ın cesedini seyrediyordu. Bunu nasıl kullanabilirim diye düşünüyordu. Onu kurutulmuş balık gibi ikiye böldü, bir yarısını gökyüzü olarak yukarı serdi. Derisini çekti ve oraya bir gözcü yerleştirdi. Gözcüye sular akmasın diye emretti. Üzerinden geçerek gökyüzüne baktı. Gökyüzünün karşı tarafını Enki'nin tapınağı Apsu gibi yaptı. Marduk Apsu'yu ölçtü biçti. Anu, Enki ve Enlil'i tapınaklarına yerleştirdi. Büyük tanrılar için göksel evler inşa etti. Yıldız kümeleri yarattı. Zamanı yarattı ve onu bölümlere ayırdı. 12 ayın her biri için 3 yıldız koydu. Bir yılın günlerini yazıp düşündü. Yıldızlar arasındaki bağlar ve mesafeler için kendi göksel konak yeri Nibiru'nun temellerini attı. Ay tanrısı Sin'i, bir diğer adıyla Nanna'yı yarattı. Geceyi ona emanet etti. Günleri belirlesin diye onu gecenin parıldayan cevheri yaptı. Aylar boyunca her defasında onu tacıyla yüceltti. Marduk dedi ki, her ayın başında yeryüzü üzerinde parla. 6 gün boynuzlarınla parla. 7. gün tacın yarım olacak. 15. gün her ayın yarısında güneşe karşı dur. Güneş tanrısı Şamaş seni ufukta görünce adım adım çekil, ışığını söndür. 29. gün Şamaş'ın hizasına yaklaş. 30. gün tekrar Şamaş'ın karşısında dur. Alametini, görünümlerini belirledim. Onların izini takip et. Ey dağların arasından yükselen Şamaş, yaklaş ve yargıla. Şamaş'ın kavga, ölüm ve şiddet hükmü verme hakkı olsun. Ey Şamaş, günleri aylara, ayları yıllara bağladım. Çizdiğim yolu takip et. Dönüşün düzenli olsun.
Sulardan bulut yaptı. Rüzgarların sert esişini, gürlemesini, hiddetli yağmurları ve soğukları, sisin dumanını, Tiamat'ın birikmiş zehrini kendine ayırdı. Tiamat'ın başını kopardı. Kafatasından bir dağ yaptı. Toprağı kazdı, suyla doldurdu. Tiamat'ın iki gözünden Fırat ve Dicle'yi akıttı. Uzak dağları Tiamat'ın göğsünün üzerine kondurdu. Kuyular açtı. Yeraltı suları taşıp aktı. Tiamat'ın kuyruğunu dolayarak Durmah'a bağladı. Evreni bir arada tutan büyük bağ. Tiamat'ın kasığını gökyüzüne dayadı. Diğer yarısını da dümdüz etti ve yeryüzü meydana geldi. Ağını açtı ve Tiamat'ın iç organlarının hepsini döktü. Göğe ve yere şekil verdi. Yasalar koydu. Ayinlerin, tapınımların nasıl olacağını hazırladı. Babası Enki'ye büyük yetkiler verdi. Kaderler tabletini ise Anu'ya sundu. Zapt ettiği düşman tanrıları boyunduruğuna alıp babalarının huzuruna getirdi ve Tiamat'ın yarattığı 11 yaratığı ayaklarının altına aldı. Suretlerini yaptı ve Apsu kapısına yerleştirdi. Onlar ve yaptıkları sonsuza dek unutulmasın diyeydi. Tanrılar bu yapılanlardan çok memnun kaldılar. Onu muzaffer kral ilan ettiler. Anu, Enlil ve Enki ona hediyeler verdiler. Onu doğuran Ninhursak onu sevgiyle selamladı. Enki'nin elçisi Isimuda, Apsu tapınağının vezirliğini ve kutsal yerlerin bakımını verdi. İgigiler toplandı ve onun buyruğuna girdi. Anunnaki'nin her biri ayaklarını öpüyordu. Marduk'un karşısında eğildiler. O efendidir dediler. Baba tanrılar Marduk'un ihtişamına hayran kaldı. Savaşın tozuyla kuşatılmış Marduk onları dinliyordu. Tacı bir hale gibi başındaydı. Soylu giysisini giydi. Göksel silahını sağ eline aldı. Bir yanında da başarı ve zafer asası. Marduk tahtına kuruldu. Lahmu ve Lahamu İgigilere dediler ki, eskiden Marduk sevgili oğlumuzdu. Şimdi o sizin efendiniz. Buyruklarına uyun. İyilik ve zafer duası okuyarak Marduk'a hitap ettiler. Bundan böyle tapınağımızın koruyucusu, gözeteni sensin. Sen ne buyursan biz yapacağız. Marduk konuşmaya başladı. Baba tanrılara şöyle dedi. Apsu'nun yukarısında ametist taşından yapılma evde sizin için yüceliğimin nişanesi olarak bir yapı yapacağım. İçine tapınağın temellerini, özel odamı inşa edip krallığımı kuracağım. Burası dinlenme yeriniz olsun. Adı Babil olsun. Baba tanrılar Marduk'un sözlerine kulak verdiler ve dediler ki, ellerinle yaptığın yeryüzünde adını verdiğin güzel isimli Babil'de bizim yerimizi kur. Adımıza adaklar adansın. Marduk tanrıların sözlerini işitince içinden akıllıca şeyler yapmak geçti ve Enki'ye içinden geçenleri söyledi. Tiamat'ın kanlarını bir araya toplayacağım. Kemikleri de bir araya. Onları ayağa kaldıracağım. Adları insan olsun. Onları yaratacağım. Tanrılar dinlensin diye tanrıların işleri onların üzerine kalacak. Enki cevap verdi. Tanrılar arasından biri bize teslim edilsin. Bu tanrı öldürülsün ve insanlar ondan yaratılsın. Toplansın büyük tanrılar ve suçlu olan ortaya çıkarılsın. Tanrılar birlik olsunlar. Marduk büyük tanrıları topladı. Onlara güzelce talimat verdi. Tanrılar onun buyruklarına saygı gösterdi. Marduk tanrılar topluluğuna dedi ki, önceleri birbirinize bağlıydınız. Bana gerçeği söyleyin. Savaşı kim başlattı? Kim Tiamat'ı isyana teşvik etti söyleyin. O kimse teslim edilsin. Onu bana verin ki cezasını vereyim. İgigiler ona yanıt verdi. Efendimiz, savaşı başlatan Kingu'dur. Tiamat'ı o kışkırttı. Tanrıları o örgütledi. Kingu'yu Enki'nin huzuruna getirdiler. Cezası verildi. Damarları kesildi. Enki ve Marduk onun kanından insanı yarattı. İnsan tanrıların iş yükünü üstlendi. Tanrılar özgür oldu. Marduk dedi ki, şimdi tanrıların yaşayışını akıllıca değiştireceğim. Onları ayıracağım. Marduk onları ayırdı. Yukarı ve aşağı olarak böldü. 300 tanrıyı gökyüzünde düzeni korumakla görevlendirdi. Aynısını yeryüzü ve yeraltı dünyasında düzeni korumaları için de yaptı. Göğe ve yere 600 tanrı yerleştirdi. Bütün talimatları da verdikten sonra tanrılar konuştu ve efendileri Marduk'a dediler ki,
Ey Efendimiz, bize hakkımızı ve özgürlüğümüzü verdin. Size layık olmak için ne yapalım? Kudretli bir tapınak inşa etmek istiyoruz. Senin makamın bizim evimiz olsun. Orada huzurunda duralım. Marduk bunları duyduğuna sevindi. Yüzü gün gibi aydınlandı. O halde gidin ve Babil'i inşa edin. Kerpiçten tuğla yapın. Tapınağın adını koyun. Anunnaki inşaya başladı. 1 yıl boyunca tuğla pişirdiler. 2. yılın başında Enki'nin inşa ettiği Apsu tapınağının tıpatıp aynısı Esagil tapınağını inşa ettiler. Yüksek ziguratlar yaptılar. Anu, Enlil, Enki ve Marduk için ev yaptılar. Marduk bütün ihtişamıyla huzurlarında oturdu. Göğe kadar yükselen tapınağın boynuzlarını seyretti. Gökyüzünün 300 İgigi tanrısı ve Apsu'nun 600 tanrısı toplandı. Marduk yüce tapınağında baba tanrılar için şölen verdi ve şöyle konuştu. Burası Babil, yani Tanrı'nın kapısı. Burası sizin yurdunuz artık. Eğlenin, neşeyle oturun burada. Büyük tanrılar şölen yerine oturdular. İçtiler, şarkılarla eğlendiler. Ardından huşu veren Esagil'de adaklar adadılar. Bütün talimatlar yerine getirildi ve kurallara uyuldu. Tanrılar gökyüzünü ve yeryüzünü aralarında bölüştüler. 50 büyük tanrı yerlerine geçti. Kaderleri tayin edecek yeni tanrılar karar vermek üzere atandı. Marduk yayını havaya kaldırdı ve silahını gösterdi. Daha sonra Anu yüce bir kral tahtı yaptı. Onu tanrılar meclisine koydu. Büyük tanrılar toplandı ve Marduk'un kaderini yücelttiler. Ona itaat ettiler. Yemini bozan olmasın diye kendilerine lanet okudular. Ona tanrılar üzerinde egemenlik hakkı verdiler. Onun gökyüzünün ve yeryüzünün tanrıların efendisi olduğunu kabul ettiler. Anşar onu yüceltti ve ona Asarluhi adını verdi. Bu isim koruyucu tanrı, koruyup kollayan, yolu aydınlatan tanrıların ışığı anlamına gelir. Anşar dedi ki, onun adı söylendiği an burnumuzu yere değdirelim. Konuştuğunda tanrılar dinlesin. Aşağı ve yukarıda buyrukları üstüne söz söylenmesin. Egemenliği üstün kılınsın. Kimse ona karşı gelemesin. Yarattığı insanlara çobanlık etsin. Her gün anılsın, anlatılsın. Tapınaklarını korusun, adaklar adansın. Gökyüzünde yaptığını yeryüzünde de yapsın. İnsanlar ondan korksunlar. Onların kaderlerini belirleyen Marduk'tur. İnsanlar tanrılara seslensin. Marduk buyurduğu için tanrıçalarına ve koruyucu ruhlarına hürmet etsinler. Tanrı ve tanrıçalar için adaklar götürsünler. Onları unutmasınlar. Tanrılara bağlı olsunlar. Ülkelerine bolluk gelsin. Tapınakları gösterişli olsun. İnsanlar başka tanrılara tapsalar da bunca adın sahibi olarak Tanrımız O'dur, Marduk'tur. Onun 50 adını zikredelim. Onun yolu uludur, yaptıkları da. Marduk'un 50 adı şöyleydi. Marduk, otlakların ve su kaynaklarının koruyucusu, ahırları bolluk içinde tutan, bereket veren, yarattığı sel ile kibirliği dize getiren, zora düşen baba tanrıları o kurtardı. O, tanrıların güneşidir. Sonsuza dek parlak ışığı altında yürünsün. Yarattığı insanlara tanrıların işlerini yükledi ve tanrılar dinlendiler. Yaratmak ve yok etmek, affetmek ve cezalandırmak onun emriyle olur. Marukka, yaratan tanrı, Anunnaki'nin kalbini yatıştırdı, İgigileri rahatlattı. Marutukku, ülkenin, şehrin ve insanların koruyucusu o. İnsanlar ömür boyu onu övsünler. Merşa kuşu, hiddetli ama düşünceli, öfkeli ama bağışlayıcıdır. Onun ufku geniştir, aklı da kalbi de. Lugaldim Merankia, toplanıp ona verdiğimiz isim, onun buyruklarını baba tanrılardan üstün kıldık. Gökyüzünün ve yeryüzünün, bütün tanrıların efendisi odur. Onun emriyle yukarıdaki ve aşağıdaki tanrılar titrer. Nari Lugaldim Merankia, onu andığımız isimdir. Her tanrının rehberi odur. Zor günlerimizde yere ve göğe evlerimizi kuran da odur. Göksel yerleri yapan da. Asarluhi, atası Anu'nun ona verdiği isimdir. Tanrıların koruyucu ruhudur, ışığıdır, güneşidir. Namtillaku, hayat verendir, ölüleri diriltendir, sapkınların yok edicisidir. Namru, parlayan, yolumuzu aydınlatan, kullarına yol gösteren. Asari, toprağa bereket, bitkilere can veren.
Asari alim, tanrılarca hürmet edilen, tavsiyeleri üstün olan, tanrılar onun tavsiyelerini saygı ve korkuyla dinler. Asari alimuna, babasının ışığı, bağışlayıcı, koruyucu. Anu, Enlil ve Enki'nin buyruklarını o yönetir. Onların bakıcısıdır. Onlara haklarını verendir. Tutu, mevsimleri düzenleyendir. Gerçekten de tanrılar arasında en yüce odur. Hiçbir tanrı onun dengi değildir. Zi-Ukkinna, tanrılara hayat veren, onlar için gökyüzünü, cenneti yaratan odur. Göğe yollar döşedi, göğü yıldızlarla donattı. Ölümlüler arasında anılsın, hep hatırlansın. Ziku, tapınma ve arınma ayinlerini bulan, kutsallığı yaratan, bolluk ve zenginlik yaratan, bereket getirendir. Az olan her şeyi o çoğaltır. İnsanlar sürekli onu övsünler, ona tapınsınlar. Agaku, övgü ve yüceltilmeyi hak eden, ölüleri dirilten, merhamet eden, düşmanlarını boyunduruğu altına alan, insanlar onu unutmasın, sözleri bilinsin. Tuku, İnsanlar onun kutsal duasını okusun. O ki duayla bütün kötülükleri söküp atar. Şazu, tanrıların kalplerini okuyan, içlerini görendir. Tanrılar meclisini kuran, onların içlerini ferahlatandır. İsyan edenleri susturdu. Tanrıların koruyucu gölgesidir. Ne varsa düzenleyendir. Tuzakları bozandır. Doğruyu yalandan ayırandır. Adaletin sahibidir. Zisi, onu övsünler. Zorbaları dize getiren odur. Baba tanrıların ölüm sessizliğine son veren de odur. Suhrim, düşmanlarını söküp atandır. Onların tuzaklarını bozdu ve onları dağıttı. Kötülükleri bertaraf edendir. Suhgurim, baba tanrıları yüceltti. Düşmanları dağıttı, perişan etti. Soylarını yok etti. Onun adıyla söz söylensin. Zahrim, İsyan edeni, karşı geleni yok edendir. Uğursuzluğu def edendir. Onun bu adı yayılsın. Zahgurim, savaşta bütün düşmanlarını yok edendir. Onu hep birlikte övsünler. Enbilulu, toprakları verimli kılandır. Otlakları ve su kaynaklarını canlı tutan, su yollarını açan ve suyu bolca dağıtandır. Epadun, sabanı kullanan, tarlayı sürüp eken, sulayan odur. Su kuyularını, kanallarını düzenleyendir. Gugal, bolluk, bereket ve zenginliğin efendisidir. Buğdayı ve tahılı getiren odur. Hegal, insanlara bolluk veren, yeryüzüne bereket yağdıran, türlü bitkiler verendir. Sirsir, Tiamat'ın üzerine dağlar yağan, onun cesedini talan edendir. Ülkenin koruyucusu ve sadık çobanıdır. Gazabıyla denizleri çatı gibi göğe kaldırandır. Malah, Tiamat onun için ancak bir gemidir, taşıttır. Gilim, bolca tahıl veren, bereket veren. Gilimma, adaletin sahibidir. Tanrılar arasındaki bağı tutan odur. Düşmanlarını kahreden ama sonra onlara merhamet edendir. Agillimma, yüce olan, tacın sahibi, suların üzerinde toprağı yaratan, göğün direklerini var edendir. Zulum, adaleti dağıtan, tapınakları koruyan, kulları için iyi ve güzel şeyler yaratandır. Mummu, göğün ve yerin yaratıcısı, kutsal tapınımları düzene sokandır. Zulummu, tanrılar arasında ondan güçlüsü yoktur. Gişnu Munab, bütün insanları ve yeryüzünü yaratandır. Tiamat'ın yandaşları olan tanrıları yok ederek onların parçalarından insanları yaratandır. Lugalab Dubur, Tiamat'ın tuzaklarını bozan, silahlarını söküp atandır. Tiamat'ın cesedini tepeden tırnağa kullanıp göğün ve yerin temellerini atandır ve sonsuza dek var edendir. Pagalgu Enna, her şeye gücü yetendir. Tanrıların efendisidir. Kardeşleri arasında en ulusu odur. En asili odur. Lugal Durmah, tanrıların efendisidir. Evreni bir arada tutan Durmah'ın sahibidir. Tanrılar arasında kat kat üstündür. Eşsizdir. Aranunna, Enki'nin rehberidir. Onun asilliğini, anlayış ve kavrayışını hiçbir tanrı taklit edemez. Dumuduku, kutsal mabedin efendisi. Lugal Suanna, tanrılar arasında en güçlü odur. Anu'dan üstündür. Anşar'ın seçilmiş kişisidir. Irukka, her şeyi bilendir. Anlayışı geniştir. Düşmanlarını okyanusta talan etti. Irkungu, düşman Kingu'yu savaşta yenilgiye uğratandır. Bütün buyrukları yönetendir. Egemenlik sahibidir. Kinma,
Bütün tanrılara hükmeden, onlara rehberlik edendir. İsmini duyan tanrılar korkup yere kapanırlar. Esiz-Kur yüce bir tahta oturur. Tanrılar onun huzuruna hediyeler getirir. Onun izni olmadan hiçbir şey olmaz, yaratılamaz. İnsanların hayat sürdüğü yerleri yaratan O'dur. Onun dışında kimse zamanın sırlarını bilemez. Gira, yüce silahların sahibidir. Her şeyi bilendir. Anlayışı derindir. Kalbi ve aklı uçsuz bucaksızdır. Hiçbir tanrının aklı ona ermez. Addu, yeri göğü kaplayandır. Şimşekler çaktıran, yağmurlar yağdıran, bereket verendir. Aşaru, tanrıların kaderlerini tayin edendir. O tüm insanlığın bekçisidir. Niburu, yeryüzü ve cennet arasındaki köprüyü tutan Niburu, onun yıldızıdır. Gökyüzünde onun sayesinde parlar. Yıldızların, gezegenlerin yollarını tayin edendir. Hepsi koyunmuş gibi tanrılara çobanlık eden O'dur. Doğmamış kuşaklara, gelecek uzak günlere ulaşsın, sonsuza dek yaşasın. Göğü ve yeri yarattığı için Baba Enlil ona Bel Matati adını verdi. Yeryüzünün efendisi. Enki, İgigilerin söylediği bütün isimleri işitti. Mutlu oldu ve dedi ki, babaları onun adını yüceltti. Benim gibi onun adı da Enki olsun. Ayinlerimi o sahiplensin. Bütün buyruklarımı o yönetsin. Marduk'un 50 isminin söylenmesinin ardından büyük tanrılar 50 ismiyle onu çağırdılar ve onu yüce tanrı ilan ettiler. Ve destanın son satırları şöyle devam ediyor. Bunlar hatırlanmalı. Toplumun ileri gelenleri bilmeli. Erdemliler ve bilgeler aralarında konuşmalı. Babalar oğullarına öğretmeli. Kim tanrıların kralı Marduk'u ihmal etmezse onun ülkesi ve kendisi bolluk içinde olsun. Onun sözüne güvenilir. Buyruğunun üstüne buyruk yoktur. Hiçbir tanrı onun emirlerine karşı gelemez. Öfkeyle bakar. Asla vazgeçmez. Yorulmaz. Kalbi sonsuzdur. Her şeyi bilendir. Günah ve suç onun huzurunda ortaya çıkarılır. Marduk'un heykelinin huzurunda ileri gelen biri talimat olarak gelecek kuşaklar öğrensin diye bunları yazdı ve sakladı. Nerede su içilirse onun adı anılsın. Marduk'un ilahisi terennüm edilsin, okunsun. Tiamat'ı yenen, egemen olan O'dur. Belki de Enuma Elish sadece tanrıların savaşını değil, insanlığın evrene anlam verme çabasını anlatıyordu. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.